Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aquatalya 07 sizleri bomba gibi bilgiler bekliyor. Birçok bilgi bu videomuzda mevcut. Sizlere bugünkü bahsedeceğimiz konu CO2'li ve CO2'si olan akvaryumlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve bitki bakımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle CO2'li akvaryumlara geçecek olursak, CO2'li akvaryumlarda genellikle özel tür bitkiler besliyoruz ve burada özel şartlar sağlamamız gerekiyor. Öncelikle aktif toprağımız olması gerekiyor. CO2 olması gerekiyor tabii ki. En önemli besin kaynağı bitkiler için güzel bir ışığa ihtiyacımız var. Tabii ki yine olmazsa olmazlardan kaliteli bir gübreye ihtiyacımız var. Değerli hobidaş arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim videodaki akvaryumu 5 gün önce yeni bir kurulum yaptık. Burada neler dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle yeni kurulum olan özel tür bitkili akvaryumlarda. Öncelikle eşim Irina şimdi size akvaryumun küçük bir videosunu çekecek. Şöyle önce kısa bir görsel atalım. Bu akvaryumu yeni kurduk. Bitkilerin adaptasyonu şimdi yavaş yavaş başlıyor. Şu an fazla gübre kullanmıyoruz. Yosun oluşumunu engellemek için. Çünkü ilk kurulumda her zaman yosun patlaması yaşayabiliriz. İlk bir aylık süreçte bizi birçok beklenmedik sorunlar bulabilir. O nedenle sizin yapmanız gereken standart şeyleri ben size şimdi madde sayacağım. Eğer ki akvaryumu yeni kurulum yapmışsanız ve yeni aktif toprak koymuşsanız eğer, aktif toprağın 15 gün boyunca azot salgılayacağını düşünerekten akvaryumumuzda her gün üşenmeden %50 su değişimini yapmamız gerekiyor. Ve üzerine koyacağımız su yine aynı iletkenlere sahip bir ppm oranına sahip olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, CO2'li akvaryumlardan ortalama 130 ppm en güzel değerlerden bir tanesi bitki akvaryumu için. Evet, ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi aktif toprağımızı yeni koyduk. Bitkilerimizi yeni ektik. Fazla gübre basmıyoruz. Sadece bir pompa potasyum ekleyerek bu 15 günlük süreci yosun problemi olmadan geçirmeye çalışıyoruz. Daha sonra ışığımızı kademe yükselterek değerli arkadaşlar sonra fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Eğer ki Çiroz marka bir ışık kullanıyorsanız VRGB 10 Edition, onda yapacağınız ışık ayarı orada custom yapabiliyorsunuz tabii ki. Kırmızı %70, yeşil %30 ve mavide %50 oranında bir ışık olması gerekiyor. Onun toplamında da 19 watt gibi bize bir ışık değeri verecek. Dediğimiz gibi her gün %50 su değişimimizi yapıyoruz ve koyduğumuz su yine eğer ki çeşmeden koyuyorsak ne yapmamız gerekiyor? Su düzenleyici koymamız gerekiyor. Eğer ki ppm'i düşük ise 130'un altında üstüne GH Plus ile mineral katkısı yaparak suyun iletkenliğini ortalama 130'lara getiriyoruz arkadaşlar. Ben ne yapıyorum sürekli GH Plus kullanmamak için? Kendi kendime bir yöntem buldum. İçeride banyoda bir dinlenme tankı var arkadaşlar. Bu dinlenme tankında %60 çeşme suyu kullanıyorum ama dinlendirilmiş çeşme suyu en az 3 gün hava taşıyla beraber dinlendirilmiş bir çeşme suyu ve bunun üstüne de %40'da beşli kartuştan geçirdiğim arıtma suyunu ekleyerek ortalama 130-140 ppm'lerde bir su değeri yakalıyorum arkadaşlar. Tabii ki her ilin hatta ve o şehirdeki ilçelerin, semtlerin bile iletkenlik dereceleri farklılık göstermekte. Benim bulduğum bölgede direkt çeşmeden bastığımız suda 260 ortalama bir ppm gösteriyor suyun iletkenliği. Onu aşağılara çekmek için mecburen arıtma suyu ile o iletkenliği aşağılara çekiyoruz GH Plus ile arkadaşlar. Eğer ki düşük ise de GH Plus ile yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yöntem. Ben tekrardan söylemek istiyorum. Sürekli GH Plus kullanmayayım, buna fazla masraf etmeyeyim diyorsanız yapmanız gereken bir dinlenme tankınız tabii ki olması gerekiyor. Eğer ki tek akvaryum bakıyorsanız böyle bir büyük bir dinlenme tankına gerek yok. Damacanalarda da suyu dinlendirme imkanınız var arkadaşlar. Evet, burası CO2'li bitkiler. 15 gün sonra buradaki gelişimleri sizlerle de paylaşacağım. Şu an yeni kurulum olduğu için şu an en önemli şey yosun problemi yapmamamız. Olur da yosun problemi yakalarsak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle
Bunlardan birkaç yöntem var. 2 gün akvaryum üstünü kapatıp hiç ışık açmadan yosunu önleyebilirsiniz. Bunlardan birinci çözüm bu. İkincisi Seagen Flourish Excel'in ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim Türkiye'de de buna eşdeğer müdahale bir diğer marka Nixa Solve dediğimiz parantezle Excel olarak geçen ürünü de ayrıca kullanabilirsiniz. Daha kesin çözüm olan bir şey var. Onu şu an için size çok tavsiye etmiyorum. Oksijenli su ile şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şırınga ile bitkilere nişan alıp o şekilde yosun problemini çözebilirsiniz. Ama eğer ki akvaryumunuzda canlı varsa, özellikle kabuklular, karidesler ve salyangozlar, onlar kesinlikle hepsinin olacak. Maalesef ölecekler. Eğer ki böyle bir şey yapacak olursanız kesinlikle ve kesinlikle akvaryumunuzda balıkları da dahil olmak üzere salyangozlarınız varsa, karidesleriniz varsa bunların hepsini akvaryumunuzdan çıkarmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi Joe 2 ve Joe 2 istemeyen sistemler demiştik. Joe 2 sistemde gübre çok önemli. Benim kullandığım gübre Tuğaşar Aquaris APT3 gübresini herkese tavsiye ederim. Master9 Golden'da ikinci sırada beğenilerim arasında arkadaşlar. Şimdi Joe 2'si sistemlerdeki kolay tür bitkiler. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu Joe 2 sistem biraz maliyetli bir iş. Ama maalesef bitkilere kırmızı rengi vermek için, özellikle kırmızı renkli bitkilere kırmızı rengi vermek için olmazsa olmazlardan Joe 2 kullanmamız gerekiyor. Şimdi bazı sistemlerde bunların farklı yöntemleri var. Mayalı sistemler var. Sitrik asitle yapılan Joe 2 sistemleri var. Ayrıca tabii ki en garanti olan tüplü sistemdeki Joe 2 sistem var. Önemli olan Joe 2'nin stabil olması arkadaşlar ve akşam kesinlikle ve kesinlikle Joe 2'yi kapatmamamız gerekiyor. Neden kapatmamamız gerekiyor? Akşam Joe 2'yi kapattığımız takdirde suyumuzda pH dalgalanması olacak. Bu nedenle yosun patlaması ister istemez kaçınılmaz olacak arkadaşlar. O yüzden her zaman Joe 2'miz doğru oranda olmalı ve 24 saat hiçbir şekilde bu kapatılmamalı arkadaşlar. Evet, mayalı sistemlerde ayar olmadığı için, ki yapanlar da var, duydum. Ama genelde ayar olmadığı için gaz stabil çıkmakta. Onun ayarını, şiddetini ayarlayamıyoruz. Ama tüplü sistemlerde damla sayacı ile bu olayı sabitlemek çok kolay. Şimdi diğer akvaryumlarıma geçeceğiz arkadaşlar. Benim akvaryumlarımda özel tür lepistesler ve Joe 2 ve Joe 2 olmayan kolay tür bitkilerden oluşan akvaryumlarımı şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Diğer odaya geçiyoruz. Burası benim yatak odam arkadaşlar. Yatak odam arkadaşlar ve bu odada maalesef akvaryumdan dolayı eşim beni terk etti. Terk etti derken tabii ki ayrılmadık. O başka bir odayı kendisine artık yaşama alanı olarak seçti. Bu odayı da bana bıraktı. Evet, burada arkadaşlar, buradaki gördüğünüz tüm bitkiler kolay tür bitkiler ve Joe 2 istemeyen bitkiler. Echinodorus Amazon dediğimiz kırmızı yaprak çıkaran burada bitkiler var. Balıklara bugün hiç geçmeyeceğim arkadaşlar. Balık konusunu bir başka videomda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu yandaki akvaryum yeni kurduğumuz bir akvaryum. Bu akvaryumda Ludwiga'nın birkaç türü, yani bizim halk dilinde gül dediğimiz çiçeklerden oluşan, bitkilerden oluşan bir akvaryum. Bunlar tabii ki yeni dikildi. İleriki zamanlarda bu yaprakların hepsi kırmızı ve pembe üst yapraklara sahip olacaklar. Çünkü burada Joe 2'miz var. Bu akvaryumumuzda da Joe 2 olan bir akvaryum arkadaşlar. Bu akvaryumda nelerimiz var? Çok özel tür olan ve bu formda, bu büyüklükte çok nadir gördüğüm Tiger Lotus dediğimiz efsane Tiger Lotus bitkimiz var. Burada bir biyotop akvaryumumuz var. Burada da Joe 2 var. Büyük bir mangrove kökü ve bunun üzerinde birçok Bucapandra bitkisi ve farklı türde moslar kökümüzün üzerine sarılı. Zemin bitkisi olarak da Monte Carlo kullandım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu videoda da bu akvaryumda da yine kolay türler mevcut. Bir diğerinde de aynı şekilde kolay türler mevcut arkadaşlar. Buralarda Joe 2 kullanmıyorum. Bir diğer akvaryumda bu arkadaşlar. Arkadaşlar önceden ben genelde Joe 2 akvaryumları yaptığım için
dizaynlarım falan çok farklıydı. Ama biz Lepistes üretimine geçtikten sonra daha çok akvaryumlarımı kolay tür bitkilerden oluşan bir şey yaptım, dizaynlar yaptım. Çünkü çok fazla Joe 2'ye girmek istemedim. Balıkların da çok sevdiği de bir şey olduğunu düşünmüyorum Joe 2'nin. Özellikle üretim yapacağımız akvaryumlarda böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ondan dolayı kolay bitkiler seçiyoruz ve Joe 2 kullanmıyoruz. Bu akvaryumda aynı şekilde arkadaşlar. Bunda da Joe 2 yok. Diğer akvaryumumuzda da Joe 2 yok arkadaşlar. Joe 2'siz akvaryumlarda yapmamız gereken olay çok kolay. Yeterli ışığımız olduktan sonra zeminde herhangi bir kum, dere kumu olur, hagen olur, altında lav kırı olur veya olmaz, aktif toprak olur. Yani kuartz kum ve silis kum hariç diğer iri taneli kumlardan kumları kullandığınız takdirde güzel bitkiler yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kolay tür olarak da. Joe 2 ister mi? Her bitki Joe 2 ister. En büyük, en önemli besin kaynağıdır Joe 2 bitkiler için. Özellikle fotosentez yapmaları için ve bitkilerin rengini, olması gereken rengi çok çabuk ve daha parlak şekilde almamız için Joe 2 var. Ama Joe 2 olmasa da kolay tür bitkiler yetişiyor mu? Tabii ki yetişiyor değerli arkadaşlar. O nedenle hiç stres yapmanıza gerek yok. Güzel kendinize şöyle bir kolay tür bitkili bir akvaryum koyun. Özellikle lepistes üretiyorsanız ve tropikal balık besliyorsanız bol bitkili akvaryumlar balıklarınız için de çok rahat bir yaşam ortamı sağlayacak ve özellikle yavru balıklarınız için de arka planda özellikle kobamba bitkisi kullanırsanız yavruların saklanması için de çok güzel bir ortam sağlayacak. Dediğim gibi Joe 2 akvaryumlarda en önemli şey arkadaşlar gübre değil. Çünkü gübre çok fazla karbondioksit olmayacağı için, daha doğrusu karbondioksit olmayacağı için çok fazla besine ihtiyaç duymayacaktır bitki. Verdiğiniz gübreyi de zaten belli bir oranda bünye veya kökler alacaktır. O nedenle gübreden ziyade en önemli şeyimiz birincisi ışık, ikincisi zemin arkadaşlar. Arkadaşlar bitkili akvaryumlarda en önemli şeylerden bir tanesi düzenli su değişimi. Çünkü akvaryumlardaki bitkiler taze suyu sever. Taze su dediğimiz direkt çeşmeyi getirelim koyalım hortum buraya pofs diye basalım. Hayır arkadaşlar. Ben şimdi size kendi evimden örnek göstermek istiyorum. Şöyle bir dinlenme tankım var. İçinde hava taşı da var arkadaşlar. Bu şekilde bir 200 litrelik bir dinlenme tankı 9 tane akvaryum için yeterli geliyor. Siz eğer ki daha az akvaryumunuz varsa yapmanız gereken şey damacana olarak da dinlenme tankı kendinize yapabilirsiniz ve su değişimlerinizi ben haftada 2 su değişimi yapıyorum. Bazıları diyor ki ben hiç su değişimi yapmıyorum. 2 ayda bir su değişimi yapmıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki akvaryumunuzda canlı yükü çok fazla değilse, balık çok fazla değilse ben bunu anlayabilirim. Ama akvaryumunuzda çok fazla balık var ise ne olacak? Dışkılar nitrat amonyağa dönüşecek. Bitkiler bir kısmını bunu gübre olarak kullanacak, köklere emilim yapacak. Ama diğerleri de ne olacak? İster istemez suda nitrat ve amonyağı yükseltecek. Bunlar hem balıklar için çok sağlıksız hem de bitkiler için çok sağlıksız bir ortam. O nedenle haftada 2 su değişimi ben sizlere öneriyorum. %20 ve %30 oranında tabii ki dinlenmiş su olmak şartı ile. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu kamerayı kullanıp bu videoyu çeken eşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi hobiler, iyi günler dilerim.